Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay burcu Kova olan çok değerli arkadaşım. Bir hafta içinde seni neler bekliyor buna bakacağız birlikte sevgili Kova burcu. Öncelikle hoş geldin. Öncesinde günlerin kartlarını senin için çekiyor olacağım. 20.02 bu da sana gelsin. Ve sonrasında sana kart çektireceğim. En sonunda da küçük bir açılım yapacağız sevgili Kova burcu. Şimdi ilk günün kartıyla başladık. Bakalım. Kartlarıyla diyelim. Şimdi burada geçmişten beridir halledemediğin, halletmek istediğin fakat bir türlü halledemediğin konuyla ilgili çok güzel bir gelişmenin olacağını söylüyor. Şimdi bakın kupa altılısı şimdi burada evet geçmişte halletmek isteyip de halledemediğin bir konuyla ilgili güzel bir gelişme olacak ama burada nasıl bir şey biliyor musun? Çarşamba günü için alabilirsin, perşembe günü için alabilirsin. Ne zaman denk gelirsen ilk gün senin için o andan itibaren çalışıyor demektir. Burada bir iyimserlik var, tatlılık var, iyimserlik var, çok güzel bir şans elde etmek var ve ek bir kazanç. Ek bir gelir. Beklediğin bir para varsa bu sana gelebilir. Sevgili Kova burcu şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bazılarınızın hani böyle çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Çocukları olan arkadaşlarım çocuklarınızın ihtiyaçlarıyla ilgili ya da çocuklarınızın hayatıyla ilgili hani sorunlu bir şey değil. Hadi orada mücadele etmen gereken konu olabilir ama tatlıya bağlanabilecek bir konudan bahsediyor. Yakın çevren, arkadaşların, kardeşlerin bunlarla ilgili güzel gelişmeler olacak ama hani şöyle orada sanki yapman gereken bir fedakarlık var, çözmen gereken bir konu var. Seni geçmişte hayal kırıklığına uğratmış bir konu söz konusu. Bu tekrar açığa çıkıyor ve burası şifalanıyor, iyileşiyor gibi. Yani ilk günün enerjisi aslında çok çok keyifli. Hani böyle ufak tefek jestler ile de karşılaşabilirsin sevgili Kova burcu. İkinci günün kartına baktığımızda şimdi size niye konuşamadım ya bu sefer arkadaşlar? İkinci günün enerjileri çok güzel. Burada cesaretin sana kazandırıyor olacak. İkinci gün yapmak istediğin şeyler varsa bu kişisel gelişiminle ilgili olabilir. Adım atmak isteyip de bir türlü atamadığın bir konu. Hani şu adımı atsam. Ama burada büyük bir cesaret gerektiriyor. Yani senin bir şeye adım atman lazım. Bir iş kurmak olabilir, bir şeye başlanmak olabilir. Hani bir şeylerin bitişi ne bileyim işte hani bitmesi gereken bir ilişki vardır ya da bir evlilik vardır. Yeni bir süreç başlatırsın gibi. Hani onu bitirmek için ve yeni başlangıcı yapmak için gerçekten sıkı bir cesarete ihtiyacın vardır. Ve diyor ki ikinci gün hayatının geneliyle ilgili ne yapmak istiyorsan ego savaşlarına dikkat et. Dış etkenler sende birazcık stres oluşturabilir ama bakın bunlar çok küçük etkiler arkadaşlar. Burada halletmen gereken her türlü işlerde cesur olmak senin için çok önemli ve diyor ki cesaret ile başlatacağın her türlü işlerinde başarı elde edeceksin sevgili Kova burcu. Ve burada yine parayla ilgili güzel bir gelişmeden bahsediyor. Fakat bundan da ziyade şöyle bir durum var. Kendi değerini korumak, kendi alanını korumak, hani dış etkenlerden birazcık uzak kalarak kendin içinde bir şeyleri yaşamayla ilgili, kendi değerini bulmayla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Üçüncü günün enerjisine bakalım. Üçüncü gün birazcık sıkıntılı gibi arkadaşlar. Üçüncü gün böyle bir şeyler açığa çıkabilir. Gizli saklı bir konu varsa, çarşamba, perşembe. Eğer gizli saklı bir konu varsa burada bakın iş ortamı, yakın çevre, aile gibi gördüğün kişiler, kendinle ilgili çözmeye çalıştığın şeyler. Burada birazcık böyle bir şeyler ya da birileri senin keyfini kaçırabilir. Sevgili Kova burcu. Ve burada hani bir şey yapmak istiyorum ama elim kolum bağlı. Hareket edemiyorum dediğim bir durum söz konusu açıkçası. Ben üçüncü gün gizli saklı bir şeylerin açığa çıkacağını düşünüyorum. Ve burada eğer senin yüzleşmen gereken korkuların varsa bunların üzerine gitmen çok sağlıklı olacak senin için. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Üçüncü gün hani birazcık mücadele etmen gereken konular olacak. Hatta bazılarınız iş yerinizde ufak tefek mobbinglere maruz kalabilirsiniz ki bu çok ciddi bir sorun arkadaşlar. Bence bu sorunun üzerine gidilmesi lazım. İş yerlerinde mobbinglere, baskılara ya da şimdi
Bunu böyle saatlerce konuşmak istiyorum, biliyor musunuz? Daha yeni internette karşıma bir video çıktı. Bir işletmede oranın yetkilisi Kezban, Allah'ın Kezbanı, çalışanına hakaret ediyor mesela. Seninle uğraşacağım, işte buraları sil falan fistan. Yani bunlar mesela gündeme gelsin. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar gerçekten hani o kadar hassas şeyler ki kimse kimseye mobbing uygulayamaz. Kimse kimseye, bu şiddettir yani. Şiddettir. Arkadaşlar yani şimdi şöyle, hani ben hep şey söylerim ya, kullandığımız güzel bir kelime bile bir insanın hayatını çok değiştirebilir. Kullandığın kötü bir kelime bile bir insanın hayatını çok değiştirebilir. Yani şöyle düşünsünüz sevgili Kova burcu. Kovalar çok merhametlidir bu arada. Hani kovalar için söylemiyorum, özür dilerim. Ama belki hani ters karakterde insanlar buraya denk gelirse diye onlara hitaben söylüyorum arkadaşlar. Sizin de karşınıza çıkarsa mutlaka söyleyin. Sesinizi çıkartın, internette paylaşın. Mesela gündelik hayatında da aynı şekilde. Hani bu sadece iş yerinde değil. Mesela o kişinin sıkıntıları vardır, canı çok sıkkındır, depresyona girmiştir. İstemeden de olsa kötü bir şey söylersin mesela. O söylediğin şey o kişinin intihar etmesine sebep olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani nasıl diyorum, yani güzel bir şey bir insan hayatını, canı çok sıkkındır, morali çok sıkkındır. Gidersin hiç tanımasan bile halini hatırını sorarsın. Bir iltifat edersin mesela. Gülüşün ne kadar güzel dersin, ne kadar şık olmuşsunuz, merhabalar dersin, nasılsınız dersin. O kişinin dünyasında çiçek açar mesela. Yani bunu neden söyledim? Burada bir mücadele var arkadaşlar. Bazılarınız iş yerinizde, bulunduğunuz yerde, alanda gerçekten böyle baskılayıcı tutumlara maruz kalabilirsiniz. Böyle şeylerde herkes sesini çıkarsın. Gerçekten. Çok çirkin şeyler bunlar ve üstü kapatılacak şeyler değil yani. Ama burada şöyle düşün, hani kendi işini yapsan bile yani çok ters insanlarla maruz kalabilirsin. Hani böyle bir mücadele var, yani onu söylemeye çalışıyorum. Burada birazcık hani senin özgürlüğünü kısıtlayabilecek. Laf anlatmak istersin, anlatamazsın. Sen orada çok güzel bir şekilde işini yapıyorsundur. Çok sakinsindir, çok beyefendisindir, çok hanımefendisindir. Birileri böyle hani senin açığını aramak için sana böyle ufak tefek laf söyleyebilir mesela. Dikkat et diyor. Ama günün sonu çok keyifli. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde böyle çok tatlı, keyifli bir zaman geçirebilirsin. Gerçekten çok mutlu edici. Hatta bazılarınız güçlü kişilerden oldukça güçlü destekler alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bundan sonra haftalık yorumlarını böyle yapacağım ama bu kadar çok kart açmayacağım. Hani kısa kısa yapalım. Çok uzuyor çünkü. Şimdi 4. güne geldiğimizde şöyle 4. gün. 4. gün çok güzel. 4. gün ben sende çok büyük bir başarı görüyorum açıkçası. Ve burada hayatına gelecek olan bir adalet söz konusu. Fakat hani böyle kalabalıklaşma da olabilir. Kalabalıklaşma da olabilir. Burada iş yerinde çalışan arkadaşlar mesela şu çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi olarak alalım mesela bunu. Dediğim gibi sen ne zaman denk gelirsen o günden sonunda sayabilirsin ama çok fazla uzamasın arkadaşlar. Şimdi mesela cumartesi, pazar olarak da alabilirsin. Çok böyle keyifli, şenlik dolu, yaptığın işte çok başarılı, çok mutlu olabileceğin, güzel destekler alabileceğin, eğitim, ticaret alanları, sosyal medya ile ilgili alanlar, dünya kadar yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir. Yakın çevre arkadaşlar. Yani burada 3, 4. 4. gün çok ama çok güzel. Öyle özetleyeyim. Hani halletmen gereken işler varsa gerçekten böyle hani gündelik hayatında bile karşına çok tatlı insanlar çıkabilir. Yani burada adaleti hissedebileceğin bir gün. Mahkeme ile ilgili konuların varsa bu konuda ilgili de destek görebilirsin sevgili Kova burcu. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Yani bazı Kova burcu arkadaşlarım gerçekten çok böyle üzerinize fazla yük alıyor olabilirsiniz. Hani böyle daha çok başaracağım diye ya da hani bir şeyler daha çok tatlı olsun diye sürekli böyle sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Bunları hafifletmeye çalışın arkadaşlar. Yani böyle bir taraftan şanslar var, nasipler var ama bunu tam olarak yaşayamıyorsun. Yani hani nasıl bir şey biliyor musun? Aslında şanslısın, bereketli bir sürece geçiş yapıyorsun. Burada dünya nimetlerinden faydalanmak var, tamamlanmak var. Bakın dünya nimetleri de diyorum. Hani tamam, evet, geçici bir yer burası. Hiçbir şeyi peşimizden götürmeyeceğiz. Yani bir dakika sonramızın asla bir garantisi yok. Bu yüzden iyilik her zaman kazanır arkadaşlar. Kimseyle de kendimizi kıyaslamayalım. Ben burada ne gördüm kovalarda? Ekstra bir mücadele var ya. Hani zaten sana bak, hak ettiğin sana gelecek, adaleti göreceksin. Ama ekstra bir çaba, ekstra bir mücadele, çok böyle gereksiz bir sıkı mücadele var.
Çünkü hani geçmişte de haksızlığa da uğramışsın aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Ama hiç böyle hani rahat kalman çok önemli. Tamam mı? Sisteme güvenmen, akışta kalman, rahat olman. Zaten emeklerin boşa gitmeyecektir. Merak etme sevgili Kova burcu. Burada dengeli olduğun sürece bu sana fazlasıyla gelecek dedi. Hangi gün? 4. Ay hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Bakalım 5. güne geldiğimizde senin kartında zaten geldi. 5. gün çok böyle net ve keskin kararlar alacaksın sevgili Kova burcu ve burada arkadaşlar hislerin çok kuvvetli olabilir. Danışmanlık alabilirsin. Danışmanlık veriyor olabilirsin. Mesleğin ne olursa olsun. Belki bir astroloji eğitimine başlamaya karar verebilirsin. Belki de bir doktorsundur bilemiyorum. Ya da senin bir danışana ihtiyacın vardır. Avukat, mali müşavir olabilir. Çok böyle hani akıl alacağın biri de olabilir ya. Hani bir anne bile olabilir yani. Burada kadın figürlerinden gelecek olan destek var. Ve ben sana burada şunu gördüm açıkçası. 4-5. 5. gün hani böyle ek gelir kapıları oluşturma ile ilgili bazı adımlar atacaksın. Ve burada şunu söyleyeceğim. Çok güzel destek var. Bak çok güzel destek var haftanın genelinde. Tartışma, münakaşa, ego savaşları. Bunlara dikkat et. Eğer hakkına girmek isteyen, hani az önce örnek verdim ya, birileri varsa orada sesini çıkartmayı ihmal etme. Ama ses çıkartmayı kavga olarak değil de kurnazlıkla yap sevgili Kova burcu. Bak kavga olarak değil. Yani elinde mesela delil olsun. Mesela biri sana bir şey söyledi. Hemen anla ki yani o senin iyiliğin için değil de hani seni aşağıya çekmek için konuşuyor. Niyeti belli. Zaten kötü niyetli. O yüzden hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle gereksiz enerji sakın kendini düşürme. Şimdi 4-5, 6. güne geldiğimizde şimdi burada güçlü insanlarla işbirliği yapmak var arkadaşlar. Kader çarkı. Evet bak burada kariyerinde parlamak artık zirve yani. Pazartesi olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu pazartesi salı olarak da alabilirsiniz. Burada bir görüşme, toplantı, ani bir iş görüşmesi, güçlü birileriyle yapabileceğim bir görüşme ve hani kendi imparatorluğunu kurmak, kendi imparatorluğunu büyütme ile ilgili çok güzel etkinliklerden bahsetti. Hatta pazartesi, salı olarak da alabilirsiniz. Dediğim gibi ne zaman dinleyeceksin bilmiyorum. Burada kadersel olarak bir şans var arkadaşlar. Yani topluluk, bakın kupası. Kupası. Yani zaten nasiplisin. Yeter ki hani o sıkışmış, bak şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Yani biz göremeyebiliyoruz ya da yanlış adımlar atabiliyoruz. O yüzden rehberlikler çok önemlidir. Burada şunu söylüyor bak, akışkan olmak çok önemli. Şimdi bu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Gereksiz yere kendini sıkarsan ve gereksiz yere angarya işlerle uğraşırsan, kendini böyle baskılayıcı tutumlar altında hapsedersen asıl fırsatları göremezsin gibi. Tamam mı? Burası çok çok güzel. 6. gün. 6 değil mi? 3, 4, 5, 6. Burası çok güzel. Çok güzel bir nasip var burada. Çok güzel bir şans var. Destek görmek var. Aşk, hayatın, yeteneklerin, hobilerin. Bazılarınız arkadaşlar çocuk sahibi olabilirsiniz mesela. Ya da çocukların hani en başta dedim ya, çocuklarınızın hayatıyla ilgili güzel bir süreç başlayabilir. Onları yeni bir eğitime, yeni bir kursa yazdırabilirsiniz mesela. Yani çocuklarla ilgili ya da kendini çocuk gibi hissetmeyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Tamam mı? Burası çok güzel. Yani burada hani zaten artık hani kupa asıyla kapattık. Duygular şelale. Yani kariyer hayatında gerçekten bir saygınlık görmek var. 6. Hemen son günü açalım arkadaşlar. Şimdi sana kart çektireceğim sevgili Kova burcu. Bakalım. Yani burada da farklı bir şey söylemedi açıkçası. Şimdi ben zaten kılıç onlusunu çok severim. Hani böyle refaha ulaşmadan önce gelen son bir sıkıntı gibidir. Ama bakın yani burası böyle, bakın hep bir kararsızlık. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, onu mu yapayım? Geçmişte zaten bunu kaybetmiştim. Geceleri uyuyamamak. Yani burada hani kısmetin, nasibin geliyor da pek çok Kova burcu sanki bunu göremiyor gibi arkadaşlar. Tabii ki bu hani kolektif yani genel enerji okuması. Bunları iyi idrak etmeye çalış lütfen. Hani sıkıştığın yerde de mutlaka yardım almayı ihmal etme. Bazılarınızda belki psikolojik sıkıntılar da olabilir. Hani bir şeyleri gerçekten kaldıramıyor da olabilirsiniz. Uzman bir psikologdan yardım almak da olabilir. Hani burada senin kendi kendine yarattığın bir huzursuzluk var ama fırsat, seçenek çok arkadaşlar. Hani bunları yani... Zaten söyledim, aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Sadece böyle birazcık rahat olmak. Tamam yani negatif enerjileri lütfen kendine hapsetme sevgili Kova burcu. Peki.
Onun dışında çok çok güzeldi. Peki bakalım Emma'nın günlüğünden alalım neler gelecek diyelim. Şimdi burada nazarla ilgili bir şey gelirse hiç şaşırmam. Özlem ve arzulama. Bir şeyleri çok özlüyor olabilirsin ve bu hafta çok tetiklenecek olabilir sevgili Kova burcu. Bir arkadaşını özlemek de olabilir, geçmiş hayatını özlemek de olabilir, geçmiş ilişkini özlemek de olabilir. Ya burada bakın bazılarınızda ne var biliyor musun? Acı verdiğini bile bile onu özlüyorum dediğim bir durum var. Yani kovalar kendinizi bilinçli olarak kovaların bendeki yeri çok ayrı. Yani kovaları çok seviyorum. Bilinçli olarak kendini acı çektiren kova burcu arkadaşlarım var burada. Bunu yapmayın arkadaşlar. Kartların mesajı bu. Vicdan ve merhamet diyor. Ah canım. Ve yalan. Bu hafta bazılarının yalanlarıyla karşılaşabilirsin. Zaten o manipüle etkilerini almıştık. Feza ve boşlukta haftanın genelinde zaman zaman kendini birazcık feza ve boşlukta hissedebilirsin. Fakat bu da yine hani karşındaki kişilerin sana yansıtmış olduğu enerjilerden kaynaklı olacak bir şey. Yalnız seçimler yapmamaya dikkat et ama hani bu hafta yapacağın yalnız seçimlerden ziyade ki yaparsan eğer yani gaza gelirsen mesela bir anda bir şeylerin bitme olasılığı da olabilir bak. Hani bu uyarıları o yüzden yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki kartların mesajları doğrultusunda. Geçmişte yapmış olduğun hatalar ya da yanlışlar ya da hani bir yerde sesini çıkartman gerekiyordu çıkartamadın mesela. Tekrar bunu böyle üzerine yük olarak atabilirsin. Üzerinde yük yapabilirsin. Sadakat ve güven ana teman olacak. Son bir kart daha alalım bakalım. Sevilme ihtiyacın çok fazla sevgili Kova burcu. Kapana kısılmış hissetmek. Zaten bunu kılıç sekizlisi birlikte almıştık. Uyum ve denge geldi. Yani bakın tarotta çıkan etkiler de diğer kartların mesajları aynı geldi arkadaşlar. Yani böyle hep bir inişli çıkışlı. Ama dediğim gibi ben daha çok hani senin kendi kendine yaptığın bir şey. Yani fazladan kendini iş yükü bindirmek, fazladan hani böyle hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak kendini yorduğunu görüyorum açıkçası. Bunlara karşı dikkat et lütfen. Kendin önceliğin olsun. Yani özellikle hani gerçekten bunu yapan arkadaşlarım varsa daha çok kendinizle zaman geçirin. İçindeki çocuğu besle, kendine sarıl. Eğlen, keyfine bak. Seni seven bir insan seni eleştirmez ki. Seni seven bir insan hani bir yerde bir hata varsa bunu en güzel şekilde söyler. Seni hani böyle biliyorsunuz arkadaşlar yani hiç anlatmaya gerek yok. Şimdi odaklan ve kartını seç sevgili Kova burcu. İlk kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım. Yani ortada bir şey varsa bile onu tatlı dille söyler. Anlatabiliyor muyum? Direkt söylenen bir şey varsa orada demek ki seni aşağıya çekmek istiyor. Demek ki kıskancın teki. Şimdi ilk kartı seçen arkadaşlarım, ilk kartı seçenler için bu hafta hayatında hızlı değişimler olacak. Hatta yurt dışına gitmek, şehir dışına gitmek böyle bir yolculuklar da aktif olabilir. Ya da en basiti mesela yürüyüşe başlayabilirsin. Hayatında böyle hızlı önemli değişimler olacak. İkinci kartı seçenler çekicilik ve fark edilmede de bu hafta oldukça dikkat çekici olacaksın. Bu da birazcık kıskanç insanları sana doğru böyle gözlerini döndürebilir. Üçüncü kartı seçenler seni kızdıran bir şey var dedi. Peki birer tane kart alalım üzerlerine. Evet ilk kartı seçen arkadaşlarım gerçekten böyle çok aktif bir süreç olacak. Aslan ve yay burçlarından gelecek olan destek var ve özellikle sen aslan ve yay etkili bir kovaysan ekstra bir hani hızlı değişimin olabileceği ve negatif durumlardan etkilenmeyeceğin bir hafta olacak. İkinci kartı seçenler bireysel özgürlük dedi arkadaşlar. Hem çekicilik ve fark edilme hem de bireysel özgürlük dedi. Yani bakın enerjin o kadar yüksek ki bu kartı seçenler ve şu iki kartı seçenler. Yani diğerleri çok fos kaldı yani hani aşağıya çekemezler seni. Sadece birazcık üzülürsün belki. Üçüncü kartı seçenler ki hiç üzülme. Burada seni kızdıran bir şey var ama diyor ki bak hakimiyet ve kontrol sende. Yani sen enerjisi olarak zaten onlardan çok üstesin. Bilgisel olarak da üstesin. Yani hani düşmene hiç gerek yok diyor sevgili Kova burcu.
Peki arkadaşlar, haftalık yorumlarınız bu şekildeydi. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Bu hafta için yorum kısmına çok tatlı bir olumlama yazabilirsin. Mavi kalp veya yeşil kalp emojisi koyabilirsin. Mavi kalp kalp çakramızı temsil etsin. Yok, mavi kalp boğaz çakramızı temsil etsin. Yeşil kalp de kalp çakramızı temsil etsin. Kahkaha atabilirsin. Kalpli emojiler koyabilirsin. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.